Şu an bu videoyu izliyorsun. Belki günün yorgunluğuyla yatağına uzandın. Belki öylesine telefonda kaydırırken rastgele tıkladın bu ekrana. Ama sana bir sır vereyim mi dostum? Şu hayatta rastgele diye bir şey yoktur. Bugün seninle biraz dertleşelim. Belki de bugüne kadar kimsenin senin yüzüne karşı bu kadar açık, bu kadar net söylemediği bir şeyi konuşacağız. Ölümü ve ölümden hemen sonra yaşayacaklarını. Adım adım, hiçbir detayı atlamadan. Sana baştan söyleyeyim, bu video bittiğinde o ekranı kapatıp hayatına eskisi gibi, hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceksin. Çünkü insan bazı gerçekleri bir kez tam anlamıyla idrak edince bir daha asla bilmezden gelemez. Hazırsan başlayalım. Önce şu anki bedenini bir düşün. Parmağına ufacık bir diken battığında ne hissediyorsun? Minicik bir diken. Ama elini ah diye hızla çekiyorsun, bazen gözlerin doluyor, değil mi? Neden bu kadar acıyor biliyor musun? Çünkü can o noktadan anlık olarak çekiliyor. Sadece minicik bir noktadan can çekildiği için bu kadar canın yanıyor. Şimdi ölüm anını düşün. Bütün hücrelerinden, bütün damarlarından, her zerrenden aynı anda o canın sökülüp alındığını hayal et. Bunun tarifini biz yapamayız. Ama bak, Hazreti Davud aleyhisselam nasıl tarif etmiş? Ölümün sadece bir saç teline verdiği o ağırlık, o acı bir daha gelse insanı yerin dibine geçirir. Sadece bir saç teli. Bir de Hazreti Musa aleyhisselam var. Allah ile konuşan, denizi yaran o büyük peygamber. Vefatından sonra ona soruyorlar, ölümü nasıl buldun diye. Cevabı o kadar sarsıcı ki, kasabın elinde derisi yüzülen bir koyun gibiydim. Dur ve bu cümleyi zihninde bir tart. Bu sözü söyleyen bir peygamber. Biz ki ufacık bir iğne batmasına, baş ağrısına dayanamayan insanlarız. O an geldiğinde biz ne yapacağız? Vakit sabaha karşı, göğsünü sıkan, seni olduğun yere çivileyen o garip sancı zihnini alt üst ediyor. Çocukluğun, gençliğin, şu anki halin bir film şeridi gibi değil, şimşek hızıyla gözlerinin önünden geçiyor. Nefes alamıyorsun. Dudakların kupkuru. Boğazına koca bir düğüm oturmuş. Ve tam o anda, daha önce dünyada eşini benzerini yaşamadığın bir susuzluk başlıyor. Denizleri içsen kanmayacağın bir susuzluk. İşte tam o en zayıf, en çaresiz anında o geliyor. Şeytan. Elinde buz gibi bir kadeh suyla başucunda bitiyor. Ömrü boyunca bu anı bekledi. Senin en zayıf anını, sana bu suyu veririm diyor. Sadece bir kez bana secde et. Zar zor mırıldanıyorsun, ben hasta yatıyorum, kalkamam. Ne kadar sinsi yaklaştığına bak. O zaman sadece başını kıpırdatarak onayla, o da yeter. Orada o iradeyi gösterip ne yaparsan yap, Rabbim yalnızca Allah'tır diyebilmek o kadar zor ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile duasında, Allah'ım, ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım diyorsa, sen ve ben kimiz ki korkmayalım? Düşünsene Ebu Zekeriya adında ömrünü ibadetle geçirmiş bir Allah dostu ölüm döşeğinde. Yanındakiler ona kelime-i tevhid okuyor, o başını çevirip söylemem diyor. Odadaki herkes donup kalıyor. Kendine geldiğinde anlatıyor gerçeği. Siz okurken şeytan elinde suyla geldi. İsa Allah'ın oğludur de dedi. Hiçbir ilah yoktur de dedi. Benim söylemem dediğim siz değildiniz. Oydu. Sonra kelime-i şehadet getirip ruhunu teslim ediyor. Bir Allah dostu bile o dar boğazda bu kadar zorlanırken, biz şu an hayatımızı neyle israf ediyoruz? Sonra o an geliyor. Ruh ayaklardan çıkmaya başlıyor. Ayakların üşüyor önce. Sonra bacaklar, karın, göğüs. Hazreti Ömer sormuş bir gün, can bedenden nasıl çıkar diye. Aldığı cevap insanın tüylerini ürpertir. Can, vücuda yerleştirilmiş dikenli bir dal gibidir. Her diken bir damara yapışır. Güçlü bir adam gelir ve o dalı asılıp çeker. Kopan damarlar kopar, kalanlar kalır. Dikenli bir çubuğu pamuk tarlasına batırıp hızla çektiğini düşün.
pamuk nasıl parçalanarak gelirse, ruh da bedenden öyle sökülüyor. Ruh kalbe geliyor, kalp var gücüyle son kez çarpıyor ve boğaza dayanıyor. Kur'an o anı tek kelimeyle anlatır. Hulkum. Bizim günlük hayatta öylesine söylediğimiz canım, boğazıma geldi lafı aslında tam da bu anın ayetteki karşılığıdır. O andan sonra bu dünyayla bağın kesiliyor. Buradasın ama artık buralı değilsin. Ama dur. Hemen umutsuzluğa kapılma. Eğer bu dünyada kalbini ve adımlarını Allah Celle Celaluhu'ya çevirmişsen, hikayenin sonu bambaşka. Eğer inanan ve dosdoğru yaşayan biriysen, o an omuzlarına çöken korkuyu dağıtan bir ayet tecelli ediyor. Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Ömrün boyunca görmeden inandığın Azrail aleyhisselam artık tam karşında. Yanında bembeyaz giysiler içinde mis kokulu melekler var. Ruhun bedenden ayrılırken yalnız değilsin. O acı bile meleklerin tebessümüyle silinip gidiyor. Ama eğer imansız ve gafil bir kalple yakalandıysan, o ana olamaz. Ne olur gelme. İnandım, vallahi inandım. Bir şans daha verin, beni kurtaracak kimse yok mu diye çırpınıyorsun. Ama sesini duyan, elinden tutan kimse yok. Herkes kendi derdinde. Artık öldün. Ruhun bedeninden ayrıldı ama bil ki, ruhun her şeyi görüyor. Bedeninin yıkanmasını, üzerine sarılan kefeni, cenaze namazını, kimin gerçekten ağladığını, kimin sahte gözyaşı döktüğünü hepsini görüyorsun. Camide selam okunuyor. Es-salatu vesselamu aleyk. Adın mahallede yankılanıyor. Çay içenler, telefona bakanlar, "Aa demek ölmüş" diyor. 5 dakika şaşırıp sonra hayatlarına, gülüşmelerine devam ediyorlar. Fark ettin mi? Ölünce ismin de ölüyor. Cami avlusunda kimse sana isminle seslenmiyor artık. Cenaze geldi mi, cenaze nerede diyorlar. Seni yeni evine, toprağın altına indiriyorlar. En sevdiğin kişi giriyor o çukura, seni sağ yanına yatırıp yüzünü kıbleye çeviriyor. Ve ilk toprağı elleriyle atıyor üstüne. İnsanlar birer birer uzaklaşıyor. Ayak seslerini dinliyorsun. Artık o karanlıkta yapayalnızsın. Çok geçmeden kapın çalınıyor. Münker ve Nekir. Daha önce dünyada eşini benzerini görmediğin 2 heybetli melek. Simsiyah, gök gözlü. Sesleri gök gürültüsü, bakışları şimşek. Sana o soruyu soruyorlar. Rabbin kim? Kulağa çok kolay geliyor değil mi? Ne var canım? Allah derim geçerim diyorsun içinden. Ama öyle değil işte. Rabbu terbiye eden, hayatını yönlendiren demektir. Bu dünyada seni ne yönlendirdi? Sabahları seni yatağından kaldıran şey neydi? Hüzünlerin ne içindi? Uğruna ilkelerinden, dürüstlüğünden vazgeçtiğin o şeyler neydi? Eğer hayatını yöneten paran, makamın, bitmek bilmez heveslerin veya el alem ne der korkusuysa, o gün o dudaklar mühürleniyor dostum. Cevap çıkmıyor o dilden. Eğer müminsen, sen daha ağzını açmadan dünyada kıldığın namazlar başucunda, tuttuğun oruçlar sağında, sadakaların solunda sana siper oluyor. Kabrin genişliyor, cennetten bir pencere açılıyor. Huzur içindesin. Yeşil kuşlara binip cennet bahçelerinde gezinen o şanslı ruhlardan oluyorsun. Ama ya değilse? Rabbin kim? Bilmiyorum. Çıkarın beni buradan. Kabir öyle bir daralıyor ki kaburgaların birbirine geçiyor. Karşına iğrenç kokulu korkunç bir silüet çıkıyor. Ben senin gıybetlerinim, yediğin haklarım, kıldığın kılıflarım, artık ebediyen beraberiz. Ve kabirde azabın en ağırlarından biri başlıyor. Bir perde açılıyor önünde. Bu dünyada ömrünü harcadığın, sağlığını tükettiğin, uğruna namazı, duayı, sevdiklerini ertelediğin her şey sana gösteriliyor. Şu an neredeler biliyor musun? Övündüğün arabanı başkası kullanıyor.
Oturduğun o havalı koltuğa başkası geçmiş. Bütün o banka hesapların el değiştirmiş. Mirasçıların mallarını bölüşüyor. Senin o toprağın altındaki cesedini ise börtü böcek bölüşüyor. O perdeye bakarken için yanıyor. Bunun için miydi diyorsun? Bu fani, bu yalan dünya için mi ebedi olanı yaktım? Orada, o karanlıkta, yeryüzünün en büyük padişahıyla en fakir kölesinin hiçbir farkı kalmıyor. Dostum, ömür dediğin şey ellerimize verilmiş bir sermaye. Ve kum saati hızla akıyor, hiçbirimiz durduramıyoruz. Kendimize sormamız gereken tek bir soru var. Biz bu sermayeyi nereye harcıyoruz? Avucumuzdan zaten kayıp gidecek şeylere mi, yoksa bizimle sonsuzluğa gelecek olanlara mı? Hazreti İsa bir gün bir koyunun kulağına eğilmiş ve bir şeyler fısıldamış. Koyun o günden sonra yemeden içmeden kesilmiş, erimiş gitmiş. Şaşkınlıkla sormuşlar, ne söyledin o hayvana diye. Hazreti İsa'nın cevabı bizim için uyanış olsun. Her gün sizin yüzünüze karşı söylediğim şeyi söyledim. Ona sadece bir kez söyledim. Ölüm haktır, dedim. Evet, ölüm haktır. Umarım şu an ekranın başında beni dinlerken bu video senin o bir kezin olur. Uyanışın olur. Allah hepimize o an geldiğinde kolay bir nefes, nurlu bir kabir ve kendi rızasına ulaşmış güzel bir son nasip etsin. Kendine çok iyi bak, ruhuna da öyle. Görüşmek üzere.